Bir kitap düşün. Sayfaları parşömen, mürekkebi solgun. Satırlarında hiç kimsenin okuyamadığı bir dil. Kenarlarında tanınmayan bitkiler, tuhaf yıldızlar. Bu kitabın yazarını bilmiyoruz, dilini bilmiyoruz, amacını bilmiyoruz. Yalnızca bir adı var. Voynich el yazması. 1910'ların başında bir sahaf, Roma yakınlarında eski bir manastırın kütüphanesinde tozlu bir sandık bulur. İçinden esrarengiz bir el yazması çıkar. Sahafın adı Wilfrid Voynich'tir ve kitap o günden beri onun soyadıyla anılır. Ve ilk sayfa çevrilir. Harf gibi görünen ama hiçbir alfabeye uymayan işaretler ortaya çıkar. Karbon tarihleme, parşömenin 15. yüzyıl başlarına, kabaca 1400'lerin ortasına işaret ettiğini söyler. Mürekkep ve boyalarda bu çağla çelişmez. Bu bilimsel sonuç, el yazmasının tamamen modern bir sahtelik olması tezini ortadan kaldırıyor. Yani elimizde en azından o çağda yazılmış bir kitap var. Peki bu kitapta ne yazıyor? İlk göze çarpan şey düzendir. Sayfalar bölümlere ayrılmış gibidir. Botanikten bahseden bölümde çiçekler, yapraklar vardır ama bunların hiçbiri tanıdık değildir. Sanki buraya ait değilmiş gibidirler. Astronomi, astroloji bölümünde yıldız çemberleri, takvimimsi düzenler, tamamlanmamış semboller bulunur. Balneoloji denilen bölüm, küvetler, kanallar, suyla çevrili figürler, bir tedavi, bir ritüel ya da bir formül içerir gibi gözükür ama sırları halen çözülememiştir. Eczacılık ve ilaç konularını anlattığı düşünülen bölümde şişeler, ölçüler, bitki kökleri sanki bir reçeteyi tarif etmektedir. Ve en sonunda formüller gibi görünen kısa paragraflar yer alır. Her biri bir sır cümlesidir. Metnin istatistiksel yapısı gerçek dillerin izlerini taşır. Bazı harf kümeleri kurallı tekrar eder. Satırlarda gramere benzer bir ritim görülür. Ama öte yandan bildiğimiz hiçbir dil kalıbına doğrudan oturmaz. Klasik şifrelerin çoğu denendiğinde kapı yine kapanır. Peki ya kitabın sahte olma ihtimali? Belki bir ortaçağ oyunu ya da daha yakın tarihli bir kurgu. Bu fikir de yıllardır masada. Ancak parşömenin yaşı, mürekkebin kimyası ve metnin dil benzerliği istatistiği bunu tamamen açıklamaya yetmiyor. Sahte iddiası da bu kitabın büyük bir emek ve hassasiyetle yazılmış olması karşısında pek güçlü durmuyor. Diyelim ki şifre. Peki neden çözülemedi? Bazı şifreler anahtar ister. Bazıları da o dili bilmeden çözülemez. Voynich'in sayfalarında düzeltmeler, kalem kaldırma izleri, satır içi varyasyonlar görürüz. Yani bu tek tuşa basıp üretilmiş bir yapay desen değildir. Üzerinde insan elinin izi, alışkanlığın ritmi vardır. Peki kim yazdı? Efsane isimler akla geliyor elbette. Roger Bacon, John Dee, Edward Kelly ama kesin kanıt yok. Sadece yakıştırmalar, benzetmeler. Bazısı bu bir cadı topluluğunun büyülü kitabı. Bazısıysa kaybolmuş bir uygarlıktan gelen kadim bilgiler der. Kulağa büyüleyici gelir ama hepsi birer hipotez olmaktan öteye geçemez. Şu ihtimali düşünün. Belki bu metin bir bilginin kapısını mühürlemek için yazıldı. Her sayfa dışarıdan bakanı yanıltmak üzere kurgulandı. Ya da tam tersi. Belki bir aklın kendi düzeni var ve biz hala o düzenin dilini bilmiyoruz. Kelimeler anlam diye fısıldıyor ama biz yanlış alfabeyle dinliyoruz. Modern çağda yapay zeka, kriptografi, hesaplamalı dil bilim hepsi denendi ama kesin bir sonuca varılamadı. Peki Voynich el yazması ne söylüyor? Cevabı şimdilik bilmiyoruz. Ve belki de bu iyi. Yanıt geciktikçe merak büyür, merak büyüdükçe bilgi alanı genişler. Şimdi sıra sende. Bu kitabın sırrı sence ne? Abone ol. Bir sonraki videoda başka bir gizemin kapısını beraber aralayalım dostum.